Selamlar herkese. Her Yer 2 Bilet kanalından ben Niyazi. Ben Betül. Bugün Almanya Romantik Yol serimizin 3. bölümündeyiz. Bugün otelden ayrıldıktan sonra ilk durağımız Wies Kilisesi olacak. Arkadaşlar videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve aşağıdaki hesaplardan bizleri takip etmeyi unutmayın. O zaman gezimiz başlasın. Başlasın. Fatih Premium Car Care sunar. Bu gezimizde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Nürnberg Havalimanı'na uçuyoruz. İnişimizin ardından kiraladığımız aracı teslim alıyor, Almanya Romantik Yol rotamızın ilk durağı olan Würzburg'a gidiyoruz. Ardından Rothenburg ob der Tauber, Dinkelsbühl, Nördlingen, Schwangau ve Füssen'i gezip Almanya Romantik Yol rotamızı tamamlıyoruz. Dönüş yolunda Ingolstadt Village'da kısa bir mola verip sonrasında Nürnberg'i keşfediyor ve gezimizi burada noktalıyoruz. Bu gezimizdeki Almanya'nın romantik yolu nedir, neresidir? 1950 yılında 2. Dünya Savaşı'nın ardından Almanya'nın tarihi ve kültürel mirasını yeniden dünyaya tanıtmak amacıyla oluşturulan yaklaşık 460 kilometrelik turistik bir rotadır. Güzergah Würzburg'dan başlayıp Füssen'deki dünyaca ünlü Neuschwanstein Şatosu'na kadar uzanır. Bu yol boyunca Orta Çağ'dan kalma surlarla çevrili kasabalar, görkemli saraylar, tarihi kaleler, üzüm bağları ve Bavyera'nın etkileyici doğal manzaraları ziyaretçileri karşılar. Rothenburg ob der Tauber, Dinkelsbühl, Nördlingen gibi şehirler yüzyıllardır büyük ölçüde korunmuş tarihi dokularıyla bu rotanın en dikkat çekici durakları arasında yer alır. Bugün romantik yol yalnızca Almanya'nın en ünlü turistik rotalarından biri değil, ülkenin tarihini, mimarisini ve kültürel mirasını tek bir yolculukta keşfetmenin en güzel yollarından biri olarak kabul ediliyor. Bugün otelden ayrıldıktan sonra ilk durağımız olan Wies Kilisesi'ne geldik. Kilisenin yanında hemen restoran da var. Oturup bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Aşağıda otoparkın olduğu kısımda da yine var. Bizim vaktimiz sınırlı. Kiliseye girip çıkacağız. Şu an çok mükemmel bir kiliseye girdik. Göster hayatım. Alplerin eteklerinde yemyeşil bir vadinin ortasında yer alan Wies Kilisesi'nin hikayesi 1738 yılında kırbaçlanmış İsa heykelinin gözyaşı döktüğüne dair bir inanışla başlıyor. Bu olayın ardından bölge kısa sürede bir hac merkezine dönüşüyor. Bunun üzerine ünlü mimar Dominikus Zimmermann 1745 yılında bu görkemli kiliseyi inşa etmeye başlıyor ve yapı 1754'te tamamlanıyor. Dışarıdan sade görünen kilisenin içi altın süslemeler, freskler ve rokoko detaylarıyla adeta bir sanat eserine dönüşüyor. Wies Kilisesi 1983 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine alınarak Avrupa Rokoko sanatının en önemli eserlerinden biri olarak tescilleniyor. Siz de yolunuz düşerse eğer ücretsiz bir şekilde burayı ziyaret edebilirsiniz. Evet, şimdi kiliseden çıktık. Giriş ücretsiz. Biz 10-15 dakika falan durduk diyelim ortalama. Çok fazla vakit ayırmanıza gerek kalmaz. Hızlıca girip çıkabilirsiniz ama bence kesinlikle görülmesi gerektiği düşünüyorum. Yolunuz düşerse uğrayın. Evet. İçerisi gayet güzel. O zaman biz arabaya doğru devam edelim. Hadi bakalım. Evet, şimdi Füssen'e geldik. Burada Neuschwanstein Kalesi'nin oraya gideceğiz. Aracımızı park ettik. 1 saat süreye 6 euro alıyorlar. 1 saatten sonrasına da 12 euro alıyorlar. Ki muhtemelen 1 saati çoktan geçeriz. Daha tepeye yürüyeceğiz büyük ihtimalle. Bakalım araç bulabilirsek eğer shuttle falan bineriz ama bulamazsak yürüyeceğiz. Hadi biz devam edelim. Hadi bakalım.
Şu aradan gözüküyor şato. Evet, şöyle göstereyim. Şimdi otoparktan çıkınca hemen ilk meydanda Cheonggu diye bir info center var. Buradan normalde shuttle var ama şu diğer şato var, Hohenschwanggu diye. Buraya gidiyormuş sanırım buradan shuttle'lar. Otobüs şoförüne sorduğumda yukarıyı dedi, yukarı gitmeniz lazım. Orada Schwanstein'ın şeyi dedi. Burada böyle genel haritayı da görebilirsiniz. Böyle. Biz herhalde şu yolu falan mı gideriz? Araçla buradan geliniyor galiba. Bakalım inşallah shuttle bus'a bineriz de. Şu an Yürümeye gerek yürümek kalmaz. istemiyoruz. Biraz daha iyi hava önceki günlere göre ama bakalım. Biletleri hemen şurada Ticket Center var. Oradan alabiliyorsunuz. Giriş yetişkin ücreti 21 euro. Bilginiz olsun. Gelmeden yoğun sezonlarda önden bilet alırsanız daha iyi olur. Hadi biz devam edelim. Evet arkadaşlar, shuttle buslarla tek yön ücret kişi başı 3,5 euro. Eğer git gel aynı şekilde shuttle kullanacaksanız 5 euro. Biz sanırım git gel olarak alacağız. Yorulmak istemiyoruz açıkçası. Tercih sizin. Hemen bu bilet ofisinin karşısında da diğer şato var. İsmini yazarım buranın da. Burası bayağı yakın görünüyor buraya. Evet. Bizim gibi yürümek istemeyen bayağı kişi varmış. Şöyle bir Sıra. S şeklinde bir sıra var. Bakalım ne kadar zamanda gelecek sıra bize. Ama gerçekten bence sıcak havalarda çok mantıklı değil yürümek. Bu arada gidiş dönüş aldık. Evet. Hiç risk atmadık. Dönüşte de yürümeyelim. Zaten Yeterince kaç gündür yoruluyoruz. yollardayız. Bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi binebildik. Tam 30 dakika sonra yani yürüseniz de aynı zamana muhtemelen orada olursunuz. 2 tane link otobüsü koymuşlar. O bir de yukarıda bekliyor. İnenleri de aşağıya indiriyor. İki otobüste döndürüyorlar. Öyle bir kuyruk oluştu ki bizden sonra. Öyle yani bilginiz olsun. Ona göre bir tercihte bulunabilirsiniz. Evet, önümüzde de fayton var. Şimdi onu bekleyeceğiz. Ama kaptan iyi şoför. Faytonu solladı. Evet, şimdi shuttle'dan indik. Toplamda 5 dakika falan sürdü. İndiğinizde böyle 2 tane yol var. Şato tarafı burasını gösteriyor. Burada da Marienbrück diye bir köprü var ve çok güzel bir şato manzarası var. Biz ilk olarak oraya gidiyoruz. Haydi gidelim. Evet, köprüdeki yoğunluk Şu an- gözüküyor. Felaket bir kalabalık var yalnız. Bu önceki sakin kasabalardan sonra burası birazcık şaşırttı bizi. Bir de tabii pazar günü bugün, onun da etkisi var. Pazar hani herkes için tatil günü. Oo, sıra, köprüye giriş sırası olmuş orası, baksana. Evet, sıranın gelmesini bekliyoruz. Az kaldı. Her yerde sıra sıra. Bence kesinlikle pazar günü böyle popüler turistik noktalara gelmeyin. Evet, onun pazar günü azizliğine uğradık. Evet. Bakalım manzara nasıl? Evet. Aşağıda kanyon var hemen Manzara süper. ve ay ürktüm Şöyle şu an. orta. Köprü Dikkatli sallanıyor mu yürüyor. ya? Ay şu an Şuradan biraz ben çekeyim. panik oldum köprüden ötürü de. Ama çok güzel. Şöyle ortaya geçeyim bir saniye gel. Arkadaki manzaraya bakar mısın? Ay. Çok iyi ya. Süper bir manzara. İnanılmaz muhteşem bir görsel şölen şu an. Yalnız çok sallanmıyor mu? Sallanıyor. Çok fazla insan var.
Evet, fotoğraf çekindik, videomuzu da çektik. Ama inanılmaz sallanıyor ve çok kalabalık. Hani böyle insanı birazcık tetikliyor. Korkuyorsanız eğer bu kalabalıkta biraz zorlanabilirsiniz. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Biz bile biraz panik olduk. Evet. Hatta telefonlara falan böyle kola geçirilen şeylerden takarsanız daha rahat olur. Zaten telefon düşse nanay. Yani kurtulma şansı yok zaten, bulunma şansı. Evet, buradan artık şatoya gidelim. Şatoya gelirken böyle bir manzara var. Arkada hemen şato gözüküyor ama aşağıdaki manzara da Efsane. bir o kadar güzel. İşte bizim shuttle bus'a bindiğimiz nokta da var. Kameradan nereyi gösteriyor bilmiyorum da. Hemen arkasında. Şeye benziyor ya. Gör. Resim tablosu gibi değil mi? Evet, çok güzel. Ortada diğer Hohenschwangau Kalesi. Şatosu kalesi artık, her neyse. Bavyera Kralı 2. Ludwig, Ortaçağ şövalyelerine, Alman efsanelerine ve Richard Wagner'in operalarına hayrandı. Bu nedenle gerçek bir kale inşa etmek yerine kendi hayalindeki masalsı şatoyu yaptırmak istedi. Temeli 5 Eylül 1869'da atılan Neuschwanstein, yıllar süren çalışmalara rağmen hiçbir zaman tamamen tamamlanamadı. 2. Ludwig 1884'te bazı odalarına taşınsa da bu hayalinin son halini göremedi. 1886'da akıl sağlığı gerekçe gösterilerek tahttan indirildi ve aynı yıl psikiyatristiyle birlikte Starnberg Gölü'nde ölü bulundu. Ölüm nedeni kesin olarak açıklanamadı ve olay bugün hala gizemini korumakta. Masalsı görünümüyle Neuschwanstein'ın Disney'in ikonik şato logosuna ilham verdiği düşünülüyor. Bugün bu şato, 2. Ludwig'in yarım kalan hayalinin ve dünyanın en tanınmış mimari simgelerinden birinin temsilcisi olarak öne çıkıyor. Şimdi içeri gireceğiz ama içeride çekim yasakmış galiba. Bakacağız duruma göre. Hadi devam edelim. Neuschwanstein şatosunun içinde görkemli taht salonu, efsanelerle süslü şarkıcılar salonu ve Kral 2. Ludwig'in özel odaları bulunuyor. Duvarlardaki resimler Wagner'in operalarından ve Ortaçağ hikayelerinden sahneler anlatıyor. Siz de geldiğinizde içeriği gezebilir ve bu eserleri görebilirsiniz. Evet, şimdi kalenin hemen karşı tarafına diyeyim, yürüme yolundan gelenler için böyle hediyelikçiler var. Biz de buradan bakalım, magnet alalım dedik. 2,5 Euro'dan başlıyor. Bunlar 3,90'mış. Münih'e yakın bir bölge olduğu için tabii burası. Genelde Münih var. Burada şatonunkiler güzel gibi duruyor. Şatonun yer aldıklarından istiyorum ben açıkçası. Güzel bir tane bulup. Şöyle var. Bunlar 4,90'mış. Siz de gelirseniz bakarsınız bu civarda magnetlere. Burada başka hediyelik şeyler de var. 9 euroymuş mesela, şöyle bir biblo. Bardaklar 6 euro. Şöyle. Evet, şimdi şato sonrası shuttle'ımıza bindik. Yine orada bir sıra vardı. Geldik. İndikten sonra hemen böyle düz devam edince Alpsee Gölü'ne doğru Gözüküyor gidiyoruz. Zaten gözüküyor. Hadi bakalım yakından. Bir de orayı görelim. Yukarıdan manzarası çok güzel gözüküyordu. Evet, şurada. Şuradaydık biz. Buradan böyle buraya geldik zaten. Şurada bizi shuttle bus indirdi. Buradan yürüyoruz hemen. Bakalım. İnsanlar burada, plaj gibi bir şey de var sanırım. Mayoyla falan geliyorlar. Bot turu da yazıyordu orada. Evet, bot turu da yapılabiliyor. Bot turu da var herhalde. Baksana, kıyafetleri çok hoş. Evet. Görünüyor mu? Gözüküyordur. Ben mani olmayayım da. Burada bir sürü tur otobüsleri var, buralara çekmişler. Burada çok fazla otopark var.
4 tane galiba. Bu yoğunluğu düşünerek yapmışlar haliyle. Ve karşımızda Alpsee. Adı Almanca'da Alpler Gölü anlamına geliyor ve gerçekten de göl, Bavyera Alplerinin eteklerinde Hohenschwangau ve Neuschwanstein şatolarının hemen altında yer alıyor. Deniz seviyesinden yaklaşık 813 metre yüksekte bulunan Alpsee, dağlarla çevrili konumuyla bölgenin en güzel manzaralarından birini sunuyor. Bu göl sadece doğasıyla değil, Kral II. Ludwig'in çocukluğuyla olan bağıyla da özel. Ludwig çocukluğunu burada Hohenschwangau şatosunda geçirdi ve Alpsee onun en sevdiği yerlerden biri oldu. Bugün gölün kıyısında durduğunuzda şatoları, Alpleri ve gölü aynı manzarada görmek bu bölgenin neden Bavyera'nın en masalsı köşelerinden biri olduğunu anlamaya yetiyor. Evet, burada arkada plaj gibi bir yer de var. Çok böyle insanları çekmek istemiyoruz tabii. Orada gölete giriyorlar. Gayet temiz gördüğümüz kadarıyla da. Bayağı Denizleri olmayınca göle giriyorlar. Mantıklı. Ve ileride de şeyler var hemen. Deniz bisikletleri var. Onları da kiralayabilirsiniz. Dilerseniz zevkli olur. Bayağı da büyük çünkü. Bakar mısın? Evet. Biz şimdi buradan ayrılıp Füssen Old Town'a doğru geçiyoruz. Hadi devam edelim. Evet arkadaşlar, Füssen'e gelirken ilk önce burada bir tane şelale varmış, yani minik bir şelale diyelim. Onu görmeye geldik. Hadi hep beraber oraya doğru gidelim. Şelaleye geldik ama Evet. rengi Yoldan çok fazla da yürünmüyor. Yakın yani. O yüzden gelinebilir. Şansımıza suyun rengi çamur gibi. şöyle Normalde Google'da fotoğraflara falan bakarsanız böyle turkuaz rengi bir suyu var. Bayağı da su yalnız, yoğun yani. Evet. Bir de mavi olsa çok güzel olurdu. Bu taraf da böyle yine çamur gibi. Yani suyun rengi güzelken gelinir de o tabii biraz şans meselesi, gelmeden göremezsiniz. Hadi devam edelim. Evet, şu an Füssen'e geldik. Eskişehir Meydanı'na doğru giriş yapacağız. Evlerden anlayacağınız üzere. O dokuyu hissedebiliyoruz şu anda. Hadi hep beraber Eskişehir'i gezelim. Evet, Altstadt'a geldik. Burada pazar günü olduğu için mağazalar kapalı. Gelirken ona dikkat edebilirsiniz. Eğer mağaza bakmak isterseniz bilginiz olsun. İnsanlar yemeklerini içiyorlar, sosyalleşiyorlar. Yemeklerini yiyorlar, evet. sosyalleşiyorlar. Biraz bana buralar havası verdi ya. Amalfi taraflarında, insanlar sokaklarda böyle yiyorlar diye ve İtalyan restoranları çok fazla zaten, pizzeria diyor. Romantik yol gezimizin son durağı olan Füssen'in tarihi 2000 yıldan daha eski ve bugün yürüdüğümüz Altstadt'ın bulunduğu bölge, Roma döneminden beri önemli bir ticaret güzergahı olan Via Claudia Augusta üzerinde bulunuyor. Fakat Füssen'i Avrupa tarihinde özel bir yere taşıyan başka bir hikaye daha var. Şehir yüzyıllar boyunca lavta ve keman yapımının önemli merkezlerinden biri olmuş. Avrupa'nın ilk lavta yapımcıları loncası burada kurulmuş. Yani bu renkli sokaklarda yürürken aslında sadece romantik yolun tarihini değil, Avrupa müzik tarihinin de izlerini takip ediyoruz.
Evet, arkamda görmüş olduğunuz şehrin bir de kalesi var ama giriş saatleri 10 ile 17 arasında. Biz şu an saat 6'yı geçirdiğimiz için oraya çıkamıyoruz. Bence gelirseniz mutlaka orayı bir gezin derim. En azından farklı bir yer görmüş olursunuz ve şehrin manzarasını da görebiliyormuşsunuz. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, Almanya Romantik Yol serimizin 3. ve son bölümü de burada sona eriyor. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve aşağıdaki hesaplardan bizleri takip etmeyi unutmayın. O zaman bir sonraki gezimizde Ingolstadt Village Outlet'te görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Fatih Premium Car Care sundu.